Bugün dizilerde, magazinde aşk konuşuyoruz ama Yeşilçam'da yaşanan bazı gerçek aşklar var ki üstünden 50 yıl geçti, hala unutulmuyor. Bir oyuncunun son nefesinde sayıklanan isim. Bir aşk yüzünden kariyerini riske atan Çirkin Kral. Sizce Yeşilçam'da en büyük aşk hangisiydi? Yorumlara yazın. Bakalım çoğunluk kimi seçecek? Neriman Köksal ve İzzet Günay. Neriman Köksal 1928'de İstanbul'da Balkan göçmeni bir ailenin kızı olarak doğdu. 1950'lerde Yeşilçam'a adım attı ve Türk sinemasının ilk vamp kadınlarından biri oldu. Sert bakışları, sarı saçları ve güçlü duruşuyla afişlerin vazgeçilmez ismiydi. Yüzlerce filmde rol aldı. Hem başrol hem karakter oyuncusu olarak iz bıraktı. Ömrünün son döneminde maddi zorluklar yaşadı ama Yeşilçam sevgisini hiç kaybetmedi. İzzet Günay ise 1934 İstanbul doğumlu. 1960'larda romantik jön olarak parladı. Naif yüzü ve efendi tavrıyla özellikle kadın seyircinin gönlüne taht kurdu. Dramdan romantik komediye pek çok türde oynadı. Sahne ve sinema disiplinini hayatı boyunca korudu. Magazin skandallarından uzak, daha içe dönük bir yıldız profili çizdi. İkilinin bir dönem setlerde başlayan duygusal yakınlığı olduğu, bunun yıllarca Yeşilçam kulislerinde konuşulduğu anlatılır. Özellikle Neriman Köksal'ın hayatının son dönemlerinde verdiği bazı röportajlarda İzzet Günay'a dair kırılgan ve duygusal sözler etmesi, bu ilişkinin onun kalbinde derin iz bıraktığını gösterir. Resmi bir birliktelik ya da evlilik olmasa da Yeşilçam'ın içten ama gölgede kalmış aşk hikayelerinden biri olarak anılır. Emel Sayın ve Tarık Akan. Emel Sayın 1945'te Sivas'ta doğdu. Çocukluğu Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçti. Türk sanat müziğinin Mavi Boncuk lakaplı starı oldu. Sahne kariyerindeki başarısı onu sinemaya taşıdı. Güzelliği ve zarafetiyle Yeşilçam'ın da gözdesi haline geldi. Hem sesiyle hem oyunculuğuyla bir döneme damga vurdu. Tarık Akan ise 1949'da İstanbul'da doğdu. Aslında öğretmen okulundan mezun oldu. Ses dergisinin yarışmasıyla sinemaya girdi. Kısa sürede romantik jönlüğün en büyük isimlerinden biri haline geldi. 1970'lerde romantik komedi filmleriyle, 80'lerden sonra ise politik ve toplumsal filmlerle çizgisini değiştirdi. Hem yakışıklılığı hem duruşuyla sevildi. İkilinin yolu Feryat ve Mavi Boncuk gibi filmlerin setinde kesişti. Kamera karşısındaki uyumları zamanla gerçek hayata da yansıdı ve aralarında aşk dedikoduları çıktı. Dönemin magazin dili daha naif olduğu için bu ilişki hiçbir zaman günümüz magazini kadar ortalığa saçılmadı. Hem Emel Sayın hem Tarık Akan yıllar sonra verdikleri röportajlarda bu dönemi saygılı, güzel bir hatıra gibi anlattılar. Büyük skandallar olmadan olgunlukla biten bir Yeşilçam aşkı olarak hafızalara kazındı. Meral Zeren ve Selami Şahin. Selami Şahin 1948'de Hatay'da doğdu. Besteci, söz yazarı ve şarkıcı olarak Türk müziğine sayısız eser kazandırdı. Arabeskten fantaziye pek çok türde unutulmaz şarkılara imza attı. Duygusal besteleriyle bilinse de özel hayatında içine kapanık ve ailesine düşkün bir isim olarak tanındı. Meral Zeren ise 1956'da Gaziantep'te doğdu. Genç yaşta sahnelere ve sinemaya adım attı. Neşeli tavırları, güzelliği ve komedi filmlerindeki enerjisiyle çok sevildi. Özellikle 70'lerin erotik komedi ve müzikli filmlerinde farklı bir yer edindi. Kamera arkasında ise duygusal, kırılgan ama güçlü bir kadın olarak tanındı. İkili 1970'lerin ortasında bir yılbaşı programı için hazırlık sürecinde tanıştı. İlk görüşte başlayan çekim zamanla 4,5 yıl süren ciddi bir ilişkiye dönüştü. O dönem basında sık sık birlikte fotoğrafları çıktı. Sahne ve magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden oldular. Fakat yoğun kariyer temposu, kıskançlıklar ve hayat planlarındaki farklılıklar nedeniyle ilişki sessizce sona erdi. Yıllar sonra Meral Zeren verdiği röportajlarda Selami Şahin için hayatımın önemli sayfalarından biri diyerek bu aşkı saygıyla andı. Sevda Ferda ve Tamer Yiğit. Sevda Ferda 1942'de Balıkesir'de doğdu. 1960'ların başında güzelliğiyle dikkat çekti, kısa sürede Yeşilçam'ın aranan yüzlerinden biri oldu. Bir dönem sinemayı bırakıp Almanya'ya gitti. Sonra görkemli bir dönüş yaptı. Hem başrolde hem yardımcı rollerde oynadı. Güçlü kadın karakterleriyle iz bıraktı. Tamer Yiğit 1942'de Balıkesir doğumlu. Ses dergisi yarışmasıyla sinemaya giren yakışıklı jönlerden biri. Macera, kovboy, romantik ve aksiyon türlerinde yüzlerce filme imza attı.
Sert ama duygusal erkek tiplemesinin temsilcilerindendi. Yıllar sonra televizyon dizilerinde de yeniden büyük kitlelere ulaştı. Film setlerinde başlayan yakınlıkları kısa sürede büyük bir aşka dönüştü. Bir dönem evlilik planları, nişan iddiaları gazetelere konu oldu. İş yoğunluğu, aile baskıları ve dönemin şartları yüzünden bu ilişki bir ileri iki geri gidip geldi. Sonunda sürpriz bir kararla yollarını ayırdılar. O dönemin dergilerinde Sevda Ferdağ'ın bu ayrılıktan çok etkilendiği, Tamer Yiğit'in ise suskun kalmayı tercih ettiği yazındı. Çoğu Yeşilçam çifti gibi geride filmlerde ölümsüzleşen sahneler ve hüzünlü bir keşke bıraktılar. Şermin Hürmeriç ve Şener Şen. 1950'lerde doğan Şermin Hürmeriç, ağırlıklı olarak tiyatro ve televizyon projelerinde yer alan bir oyuncuydu. Sinemada çok fazla görünmese de karakter rollerindeki başarısıyla biliniyordu. Daha sakin, göz önünde olmayı sevmeyen bir hayat sürdü. Şener Şen ise 1941'de Adana'da doğdu. Tiyatro kökenli, Türk sinemasının en büyük oyuncularından biri kabul ediliyor. Uzun yıllar figüran ve yardımcı rollerde oynadıktan sonra 70'lerin ikinci yarısında başrole yükseldi. Hababam sınıfından arabeske, Eşkıya'dan Muhsin Bey'e kadar onlarca klasik filmde rol aldı. Magazin hayatından özellikle uzak durdu. İkili, tiyatro kökenli oldukları için aynı çevrede sık sık karşılaştılar. Asıl yakınlaşmaları sinema ve dizi projelerinin yoğunlaştığı dönemde oldu. Bir süre sonra evlenerek hayatlarını birleştirdiler ve yaklaşık 9 yıl süren sade ama saygı dolu bir evlilik yaşadılar. Evlilikleri sessizce sona erdi. İki taraf da medya önünde birbirine kötü söz söylemedi. Günümüzde dahi bu ilişki efendice başlayıp efendice bitmiş nadir ünlü ilişkilerinden biri olarak anılır. Selma Güneri ve Yusuf Sezgin. Selma Güneri 1951'de İstanbul'da doğdu. Çok genç yaşta sinemaya adım attı. 16 yaşında bile başrollerdeydi. Hem oyunculuğu hem güzelliğiyle Yeşilçam'ın masum yüzlerinden biri oldu. Müzik alanında da denemeleri oldu ama asıl izini sinemada bıraktı. Genç yaşında yaşadığı aşklar ve evlilikler basının ilgisini çekti. Yusuf Sezgin ise 1946'da İstanbul'da doğdu. 1960'ların sonunda jön olarak parladı. Romantik genç erkek rollerinde sıklıkla karşımıza çıktı. Yumuşak yüz hatları ve efendi tavırlarıyla tanındı. Zamanla sinema üretimi azalınca ekranlardan çekildi ama Yeşilçam meraklılarının hafızasında kaldı. Nikahsızlar filmi çekilirken 16 yaşındaki Selma ve 21 yaşındaki Yusuf arasında bir aşk başladı. O dönemde yaş farkı ve yaşlarının küçüklüğü nedeniyle basında çok konuşuldular. Ailelerin de onayıyla bu ilişki evliliğe dönüştü. Yaklaşık 13 yıl süren bu evlilik, Yeşilçam'ın setten gerçek hayata taşan ilişkilerinin en bilinen örneklerinden biridir. Zamanla aralarındaki uyum bozulsa da iki taraf da bu dönemi yıllar sonra bile kötü anmadı. Hale Soygazi ve Ahmet Özhan. Hale Soygazi 1950'de İstanbul'da doğdu. Güzellik yarışmasında derece alarak sinemaya geçti. Soğuk ama çekici güzelliğiyle 70'lerin önemli kadın yıldızlarından biri oldu. Ciddi, dramatik rollerle öne çıktı. Sakin kişiliği ve mesafeli duruşuyla Yeşilçam'ın asil güzelleri arasında sayılır. Ahmet Özhan ise 1950'de Şanlıurfa'da doğdu. Çocukluğu İstanbul'da geçti. Türk tasavvuf ve klasik müziğinin en önemli yorumcularından biri. Genç yaşta plaklar çıkarıp sahneye çıktı. Sesiyle geniş kitlelere ulaştı. Dönem dönem sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı. İkili, ortak projeler ve müzik-sinema çevresindeki dostluklar aracılığıyla tanıştı. Aralarındaki uyum zamanla aşka dönüştü ve evlenerek hayatlarını birleştirdiler. Bu evlilik yaklaşık 11 yıl sürdü. Dönemin basını onları örnek çift olarak gösterse de kariyerlerindeki yoğunluk ve hayat bakışlarındaki farklılıklar zamanla aralarına mesafe koydu. Boşandılar ama sonrasında birbirleri için saygılı ifadeler kullanmaya devam ettiler. Çalışmamız devam ediyor ama sizlerin sıkılmamanız için ikinci bölümde devam edeceğiz. Bir sonraki çalışmamıza geçmeden önce bu videomuzu beğenebilirsiniz.